Bu videoda BTK Akademi'nin düzenlemiş olduğu Hackathon 2024 yarışması için hazırlamış olduğum yapay zeka destekli ve eğitim odaklı programımı göstereceğim. Bu uygulamanın hedeflediği kitle yazılıma yeni girmiş kişiler için yardımcı olabilecek ve ona asistanlık yapabilecek bir uygulama. Başlatalım ve programımızı incelemeye başlayalım. Şimdi bizi bu şekilde bir pencere karşılıyor. Burası bizim ana penceremiz. Buradan istersek yeni pencereleri oluşturabiliyoruz. Burada sadece iki tane pencere seçeneğimiz var. Birisi Code, diğerisi de Code Bench. Sağ tarafta AI penceremiz var. Burada AI ile ilgili yapabileceğimiz birkaç işlem var. Bunları sırasıyla bakalım. İlk başta Ask Now penceremiz var. Buradan bilmediğimiz konuları öğrenebiliyoruz. Mesela if else yapısına giriş seviyesinde bir öğrenelim. Hemen yapay zekaya soruyorum. Tamamdır. Yapay zekanın bize göndermiş olduğu cevap ufaktan incelememiz gerekirse if else nasıl bir şey olduğuna değinerek bize anlatıyor. İstersek buradan save chat diyerek sonrasında yapay zekayı eğitmek için kullanabiliriz. Hatta bunu kaydedelim. Daha sonra belki lazım da olabilir. Sırada skill check penceremiz var. Burada bildiğimiz konuları seçerek yapay zekadan bir soru istiyoruz. Süre bittikten sonra ya da kendimiz quiz'i bitirerek bu cevabı yapay zekaya gönderiyoruz. Yapay zeka da 5 farklı madde üzerinden yazdığımız kodu değerlendiriyor. Öyleyse bir örnek yapalım. 5 dakikada olsun. Kolay zorlukta olsun ve değişkenler, diziler ve operatörler, hatta if else yapısı da olsun. Start quiz diyelim. Sorumuza bakalım. Bir konsol uygulaması geliştirmeni istiyorum. Bize nasıl bir uygulama yapmamız gerektiğini söylüyor. Ben direkt bu metni kopyalayıp burada Appgen penceremiz var. Buraya yapıştıracağım ve bizden ve yapay zekadan istediğim detay seviyesine göre bu uygulamanın kodunu alacağım. Normal detay seviyesinde olsun. Create with A'ya basalım ve kodumuzu alalım. Appgen'den hemen mesajımız geldi. Bakalım nasıl bir kod yazmış. Kod açıklamasını falan yapmış. Biz buradan copy butonuna basarak hemen buradaki for penceremize gelip direkt yapıştırıyorum. Eğer bu kodun çalıştığını öğrenmek istersek de Run with AI tuşuna basarak yapay zekadan bu kodu yorumlayıp nasıl bir sonuç göstereceğini, kodun içerisinde hatalar falan olup olmadığını kontrol edip bize çıktısını veriyor olacak. Hatta Run with AI'ye basalım. Burada çıktığımızı görüyoruz. Şöyle yavaştan bakalım. Basit hesap makinesi, birinci sayı girin, ikinci sayı girin, operatörü girin, sonuç 15. Devam etmek için Enter'a basın, çıktığı için herhangi bir tuşa basın. Bu şekilde tüm operatörleri denemiş ve bize çıktısını göstermiş. Program çalıştığına göre hemen Skill Check penceresinden quizimizi bitirebiliriz. Hemen buradan Skill Check penceresine geri geliyorum. Yapay zeka nasıl bir puanlama yapmış ona bakalım. Kodlama becerisi 10 üzerinden 7,5, algoritma ve mantık 10 üzerinden 8, kod okunabilirliği 10 üzerinden 7, performans ve verimlilik 10 üzerinden 7, hata yönetimi 10 üzerinden 8,5 şeklinde bir puanlama yapıyor. Geriye de zaten library kalmış. Bu pencere ise daha önceden Save Chat tuşuna basarak kaydetmiş olduğumuz chatleri listeleyen bir pencere. Buradan Show Me Chat'e bastığımız zaman Spell Check adlı bir pencere kaydetmişim. Bunu açtığımızda ise zorlayıcı C# mantık bulmacası. Sağ taraftaki penceremiz bu kadar. Bir de kod yazarken bize yardımcı olan AI özelliklerimiz var. Onlara bakalım. Tab Jump, eğer buradaki kodu başka bir pencereye atmak istersek bu tuşa basarak farklı bir pencereye atabiliyoruz. Code Bench var. Bu da buradaki kodu Code Bench'teki sisteme yorumluyor ama bu Code Bench sistemini yapmadım. Ask var. Yapay zekaya soru sorabiliyoruz. Copy var. Bu kodu kopyalıyoruz. Bir de son olarak Run with AI var. O da kodumuzu yapay zeka ile çalıştırıyor. Bir de Fixit var. Bunu atlamışım. Bu da eğer kodda bir hata falan varsa bu hataları düzeltiyor. Buradaki else komutunu kullanmak için buraya iki tane slash koyuyorum. Else 2 nokta üst üste mesela bana kodu yaz şeklinde yapay zekada istekte bulunuyorum. Biraz bekledikten sonra kodu direkt bana geliyor. Ben bu şekilde istememiştim aslında. Şunu düzeltelim. Bu şekilde düzenledim. Kullanıcıdan istenilen ismi 10 kez gösterecek kodu yaz şeklinde düzenledim. Tekrar ask tuşuna basıyorum. Önceki komutun üstüne ekleme yaparak tekrardan bir düzenleme yaptı. Hadi bunu çalıştıralım. Nasıl bir sonuç gösterecek? Merak ettim açıkçası. Bir de burada ek olarak yeni pencereler açılmış. Bu da biz ask tuşuna bastığımızda burada raporlamasını yapıyor. Ne tür değişiklikler yapmış buradan görebiliyoruz.
Bunları da kapatalım. Tamam, kodumuz geldi. Bir isim girin, Ali 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 şeklinde yazdırıyor. Bir isim girin, Veli 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 şeklinde yazdırıyor. Bir isim girin, Mehmet, girilen isim listede bulunamadı şeklinde. Kodda herhangi bir sintaks hatası, virgül eksikliği gibi bir şey yok diyor. Dolayısıyla kod başarıyla değerlenmiştir ve çalıştırmıştır şeklinde yazdırıyor. Bir de Fixit butonumuzu deneyelim. Buradan birkaç tane bir şey silelim. Buradan Fixit tuşuna basıyorum. Koddaki hataları buldu ve düzenledi. Bakalım ne tür hatalar varmış. Bu yukarıdaki benim gönderdiğim kod. Aşağıdaki de düzenlenmiş kod. Burada başka yapay zeka ilgilendiren başka bir özelliğimiz kalmadı. Son olarak CodeBench sistemi var. Bu sistemi biraz bunaldığımdan yapamadım. Buradaki yapmak istediğim, hedeflediğim şey ise Scratch'teki benzer bir sistem gibi yapboz şeklindeki kod parçalarını birleştirerek bir kod yazmaktı. Ve bunu yine yapay zekanın anlayabileceği bir sistem çevirip gerek çalıştırmak olsun, gerek de yapay zekadan CodeBench için çalışabilecek bir kod bloğu dizisi oluşturmaktı. Maalesef bunu biraz bunaldığımdan tam olarak yapmadım. Sadece bir özelliğini yaptım. Uygulamam bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.